Many people die after 100. Sanki suyun üstünde gibi duruyor içindeyken de. How old is the oldest person you know? Yunanistan'da ortalama gelirler Türkiye'nin huzur akıyor. Sen nereye geldin? Oh, yandan. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Biz bunu hak etmiyoruz Türk halkı olarak. Belki 3-5 yıl... Turkuazı inanılmaz güzel. Arkadaşlar, İkarya'dan selamlar. Burası dünyada en uzun ömürlü insanların yaşadığı 5 yerden biri. Buraya Gülce ile birlikte geldik. Selamlar. Bizim de 130 yaşına kadar minimum sağlıklı ve kaliteli yaşama gibi bir manifestomuz, amacımız var. O yüzden burada araştıracağız. Bu işin sırrı neymiş? Burada öğreneceğiz. Evet, insanlar neden bu kadar uzun yaşıyor? Yaşam tarzlarına bakacağız. Tabii bir yandan da buranın turistik yerlerini, plajlarını göstereceğiz. Fiyatlara göz atacağız. Benim ikinci gelişim zaten 7 sene önce de gelmiştim ve bayılmıştım. 2008 senesinde gelmiştim. 14 sene önce gelmiştim. 21 sene önce gelmiştim. Ben 10 sene önce de gelmiştim. 4 sene önce ilk geldiğimizde şimdi bir de hep birlikte keşfedeceğiz. Gemimiz Evdilos köyüne, balıkçı köyüne yanaştı. Mükemmel bir koy. Şurada hemen suya atlayasım geldi ama önce bir şeyler içelim dedik. Böyle portakal suyu söyledik kendimize. Sonra da kiraladığımız arabayı alıp yola koyulacağız. Arkadaşlar, şimdi aracımızı kiraladık. Evdilos'tan kalacağımız köye Armenisti'ye gidiyoruz. Minicik bir köy bu, deniz kenarında. Geçen sefer geldiğimde de orada kalmıştık. Ama henüz kalacağımız evi tutmadık. Gidince bir bakacağız oradan. Arabayı da günlük 55 euroya kiraladık. Kia Picanto minik bir araba. Kiraladığımız yerin vesaire isimlerin detaylarını video altındaki açıklamalarda yazacağım. Günlük 60 euroydu. Pazarlık yaptık. 55 euroya kiralamış olduk. Şimdi bol virajlı, çok güzel manzaralı yollardan geçiyoruz. Karnımız acıktığı için Armenisti'de önce bir yemek yiyelim dedik. Böyle bir tavernaya geldik. İsmi Meri Meri ve çok güzel de bir köşede masa kaptık. Gülce, ilk düşüncelerin neler adayla ilgili? Çok huzurlu bir yere benziyor. Sakin, sessiz, doğası çok güzel. Yemeklerimiz geldi. Her zaman olduğu gibi en sevdiğim salatadan, Dakos salatasından söyledim. Girit kökenli Yunanistan'da en güzel salata bu. Ve paella söyledik. Bu İspanyol. Bir de pitarakia diye bunların bir hamur işi var. İçinde ne olduğunu birazdan göstereceğim. Ile ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burası Çeşme'nin güneyinde, Kuşadası'nın batısında, aslında bize çok yakın bir ada. Nüfusu 8500 civarı ve her 3 kişiden biri bu adada 90 yaşından fazla yaşıyor. Bununla ilgili araştırmalar yapacağız. Yemeğimizi yedikten sonra bu restoranın sahibi Nikos'la tanıştık. Onunla kısa bir röportaj yapacağım. Soracağım ona gerçekten böyle mi durum diye. Şimdi piterakya'yı denedim. Bu lezzet bana çok tanıdık. Babaannem yapardı, Girit kökenli kendisi de. Kızarmış havun, içerisinde bir iç harç var. Buranın yerel otlarıyla yapılmış bir harç bu. İçerisinde soğan ilave edilmiş, peynir var, kabak var. Kahvaltıda yerdik biz bunu. Çok beğendim. Şimdi restoranımızın sahibi Niko ile birlikteyiz. Niko, the food was amazing. First of all, thank you very much. Thank you very much. So I've got a few questions about Ikaria and long life here. Yes. So they say people here live long lives, like over 100. Is that true? Yes, it is true. What age does the person, oldest one, has you have ever met? 116. 16. No way. But was she like in healthy condition? Healthy. And also like mentally? Mentally, Do you know what is the secret of this? I think it's many things together. Important Walking, ones. always exercising because It's very hilly. hilly, the houses are far away. To go for a coffee to your neighborhood, you have to walk for 15, 20 Yeah. minutes. Everybody has gardens. And what about the food? What do you eat? What makes A you lot of healthy? vegetables, fish. The goats
We feed them. We know what the goats are Ah, eating. what about the like herbs? They are Herbs, lots- natural. Yes, natural and lots of herbs, lots of tea, lots of wine. I read about this thing, wine, like you have special wine. Very heavy wine, but summertime we put water in our wine. So to be able to drink easily. Yes, easily. We do wanna try. Yaşını biliyorum ama çok genç görünüyor gerçekten. How old are I am you? 50 years old. 50 yaşında ve hiç göstermiyor maşallah diyelim. Mashallah. And you said your father is 81? 81, yes, 81? my father. Maybe we can meet him when I'll he's send you, available. That would be you can very see what nice. he's doing there. Yeah, do you have any advice like for anyone coming here? Go around the island, see the nature, see all the villages, talk to people. Very, Everyone is so nice. Try not to come August. Yeah, because it's vacation for Greeks as well. Yeah, it's so crazy here. No August, maybe July is? July is okay, Okay. September is okay. Thank you so much. Cheers. Cheers. Nikos sağ olsun bize buranın yerel şarabından ısmarladı ama sert diye su ekleyip içiyoruz dedi. Yaz aylarında bakalım tadı nasıl Şerefe. Beğendin mi? Çok sulu. Evet, biraz su katılmış gibi, hani tadı o kadar bir anlaşılmıyor. Evet, şarap gibi değil ama sağlıklıymış. Belki onlara sert gelen bize sert gelmeyecektir ama bunu zaten sağlık için içiyormuşuz. Uzun ömürde katkısı var diyorlar. Göreceğiz. Bir kere daha Şerefe. Belki 130 yıl yaşama hedefimize bu şaraplar sayesinde de. Bir de buranın yeşil otları. Çok çeşit çeşit otlar yetişiyormuş burada. Zaten böyle dağlarda gezerken görürsek onları da çekeriz mutlaka. Kabasa yemiştik ve hesap 40.50 geldi. Yani adam başı 20 euro. Gerçekten ama yer kalmadı midemizde. Görüyorsunuz fiyatlar böyle burada. Şimdi size kaldığımız yeri göstermek istiyorum. Buraya gelip son dakika tuttuk. Burası hiçbir rezervasyon sitesinde yok. Nasıl tuttuğumuzu anlatacağım. Dairemiz burası. Kocaman bir mutfağımız var. Masamız var ve en güzel yanında bu manzarası. Biz geçen sefer geldiğimizde de İkarya'ya 7 sene önce burada kalmıştık ve o zaman da son dakika kapıdan tutmuştuk. Diğer sitelerde bu geldiğimizde baktık. Gecelik konaklamalar 4000-5000 TL civarıydı. Biz ise burayı sadece 50 euroya, yani 2300-2400 TL'ye tuttuk gecelik ve bakar mısınız manzaramıza? Sabahları uyanır uyanmaz bu plajda denize girmek gerçekten çok keyifli oluyor. Zaten bizimle birlikte ya çocuklar oluyor ya da yaşlı teyzeler. Belki uzun ömürlerinin sırlarından biri de budur. Neyse, buraya biz kapıdan gelip tuttuk demiştim ya. Sizin için video altındaki açıklamaya buranın iletişim bilgilerini vereceğim. İsterseniz oradan önden mail atabilirsiniz. İsterseniz de bizim gibi son dakika gelip yine tutabilirsiniz ama Ağustos'ta yer bulmanız mümkün değil. Yatak odası da böyle bol bol dolap var burada. Şu yönde de başka bir balkon daha var ama kocaman balkon dururken bunu kullanmayız sanırım. Odanın banyo ve tuvaleti de böyle. Burası pansiyon tarzı, mütevazi ama tertemiz bir yer. Akşam denizi yapmaya geldik. Şu tepede Yunan bayrağının hemen yanındaki bina bizim pansiyonumuz, otelimiz ve denizin güzelliğine bakar mısınız? Turkuazı inanılmaz güzel ve pırıl pırıl bir deniz. Bakın, plaja geldik, havlumuzu serdik. Hiçbir ücret ödemeden denize gireceğiz ama dikkatimi çeken önemli bir konudan bahsetmek istiyorum size. Siz de bakın yerlere. Bir tane bile izmarit yok, çöp yok. Bizde ise böyle işletmesiz, neredeyse bütün plajlarda her yerde çöp var. Yani normalde işletmesiz plajların yaygınlaşmasını savunuyorum. Hatta bu anayasal hak. Savunmaya bile gerek yok. Ama bu çöp durumundan dolayı da arada kalmıyor değilim. Çöp atmayı lütfen bırakalım denizlerimize. Gülce, deniz nasıldı ama? Çok keyifliydi. Değil mi? Böyle serin su en sevdiğim. Böyle insanı kendine getiriyor. Bir de denizdeyken insanları izledik. Yani burada gerçekten bir yaşam var, değil mi? Bizim böyle 90'larda yazlıkları hatırlatıyor bana böyle. Göstereceğim size. Çocuklar koşturuyor, gençler müzik yapıyor. Şimdi yemek için bizim köye 10 dakika uzaklıktaki Ayos Dimitrios diye bir köye geldik. Orman yolları nasıldı? Çok güzeldi. Değil mi ya? Çok keyifliydi. Böyle camı da açtık. Kokusu, bitki kokuları, çiçek kokuları. Kesinlikle. İçimiz böyle
açılır huzurla doldu. Sürekli biz aman huzurla doluyoruz, aman abartıyor muyuz diyoruz ama gerçekten öyle hissediyoruz. Değişik ve dingin bir Evet. mutluluk geliyor insan için. Dingin mutluluk, bak çok Evet. güzel bir tarif oldu bu. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi biraz da köyü göstereyim size. Köyde basketbol oynayan çocuklar. Şurada her köyde olduğu gibi burada da bizdeki gibi kedi çok fazla. Kediler var. Şurası da Stocampi diye. Bu restoranda yemek yiyeceğiz. Şu evlere de bakalım. Minicik bir köy. Yani bundan daha fazla alanı var mı bilmiyorum ama bakar mısınız yani hiç böyle çirkin, gözü bozacak bir ev, bir yapı yok. Yine çok güzel bir tavernadayız. Böyle dekoratif olarak gözümü rahatsız eden en ufak bir şey yok burada. Neyse şimdi burada bu günün menüsünde sardalya varmış. Bundan söyledik. Yine ev yapımı şarap söyledik. Thank you. Şimdi bir de oğlak söyledik. Patatesli ve limonluymuş. Burada Türk takipçilerimle karşılaştık. Onlar tavsiye etti. Tadına bakayım. Merak ettim. Şarabın fiyatını soruyorum. 5 euro. Hemen tadıyorum sardalyadan. Çok iyi. Bu arada bir de patlıcan salatamız var. Oğlanın da tadına bakmak istiyorum. Çok tavsiye edildi. Kedi geldi. Bu arada oğlaklar tabii ki bu adada yetişiyor. Hatta Sardalya'da buraların, denizlerin ürünü. Nasıl? Ben abartmış mıyım? Güzel mi? Aa hayır. Hemen zıplamaya çalışıyor. Restoranda kural var. Kedileri beslemeyin diyorlar. Hayır. Yemekler gerçekten çok iyiydi. Favorim de oğlaktı. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Neyse yine hesabımız 40.50 euro geldi. Bugün öğlen de öyle gelmişti. Tesadüf mü bilmiyorum. Burada ne yersek aynı tutuyor ve arkadaşlar porsiyonlar büyük. Hani Türkiye'deki gibi öyle 3-5 tane sardalya koyayım bilmem ne falan değil. Gerçekten büyük porsiyonlar. Yarım litre de şarabımız vardı. Ona da bayıldık. Çok iyi fiyatlar. Günaydın. Sabah ilk iş denize girelim dedik ve kendimize çok güzel bir köşe bulduk. Hemen göstereceğim size. İki kayalığın arasında bize özel böyle doğal bir loca oluşmuş gibi. Tabii ki havlumuzu oraya seriyoruz. Denizin hep pırıl pırıl ve serin. Şimdi Evdilos'a geldik. Fırından bir şeyler alacağız. Sonra kahvemizle birlikte atıştıracağız onları. Sonra da inanılmaz güzel bir plaja gideceğiz. Arkadaşlar geldik fırınımıza. Bu arada Türkçe fırın kelimesi Yunanca furnos kelimesinden geliyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Neyse bakalım neler varmış. Hello Kalimera. Kalimera. So do you have something with cheese? Cheese, of course. This one. How do you call it in Greek? Tiropita, Gyropita. How much is that? 2 euros. Okay, can I get one of these? I want to pay by card. Is that Yeah, okay? it's okay. Are you local of this island? Local, yes. So I have a question. They say people here live over 100 years. Yeah, it's true. Because we have tropical food, more healthy. Everything is natural, organic. Everything is natural. How old is the oldest person you know in the island? 110. 110. Yes. And in good condition, like mentally and physically? Not very good condition, Ah. but can walk, has the brain Ah, 100%. very good in mentally. Very good mentally. And how old do you think you'll live? Is it still as healthy as before? I don't know. I really want to live 100 years. We want to live until 130 years old. Healthy and we'll see. Efaristopoli. Yes, καλή συνέχεια. Demin böreğimizi aldık. Burada sahilde bir kahveciye geldik. İçiyoruz. Önce bir tadına bakacağım. Bizim böreklere
Çok benziyor ama mesela peynir tadı daha yoğun geliyor. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Mesela kahve de burada 3-3,5 euro civarı soğuk americano. Bu fiyatları veriyorum ya ben. Bu fiyatları düşünürken şunu da baz alın. Yunanistan'da ortalama gelirler Türkiye'nin 2 katı. Fiyatları buna göre değerlendirin. Gülce demin fazla böyle kalori olmasın diye almak istememişti. Şimdi ne dedin az önce ısırınca? Gidip alacağım bir tane, çok güzel. Bol bol peynir tadı geliyor gerçekten ve peynirleri de güzel. Ama böyle hamur değil ya. Böyle katman katman çok güzel çıtır. Böyle çok yağlı da durmuyor bir de. Arkadaşlar bu Yunan adalarına daha önceden hiç gelmeyenler sanıyor ki biz buraya sadece ucuz diye geliyoruz ama aslında öyle değil. Buraya gelmemizin asıl sebepleri burada bir bakirlik var. Doğa çok iyi korunmuş. Binalar eski orijinal haliyle duruyor. Korumuşlar tarihi binalarını. Onun dışında en önemli şeylerden biri burada bir içten samimi insan ilişkileri var. Bizde 90'lardan sonra yok oldu bu ve genel olarak böyle ticari çıkara dönüştü. Yani bir mekana gittiğinizde bizde öncelikle böyle size bir para kazanacak unsur olarak görüyorlar. Burada ise çoğu işletme zaten aile işletmesi, çok sıcakkanlı bir şekilde karşılıyorlar. O samimiyet bizi buraya çok çekiyor. Mesela şu mekanın güzelliğine bakın. Taş bina, begonviller ve masa sandalye olabildiğince sade, ahşap. En sevdiğim konulardan birisi de bakın tabelaya, tamamen el yapımı böyle. Buradaki adalardaki neredeyse bütün mekanlarda bu şekilde tabelalar var. Bizde ise maalesef böyle rengarenk, ışıklı, karman çorman neon tabelalar oluyor. Arabamızı limana park etmiştik. Almaya gelince iş makinesini gördük ve tabii ki milli sporumuz olarak izlemeye başladık. Size de göstereyim dedim. Bakın şunu daldırıyor. Oradan sanırım böyle pislikleri çıkarıyor, kum vesaire. Temizliyorlar. Arkadaşlar ya size şu geçtiğimiz yollardaki manzaranın güzelliğini göstermek istedim. Bakar mısınız? İnanılmaz bir deniz manzarası ve bol kıvrımlı yollar. Eğer videomu şu ana kadar izlediyseniz kanalıma da abone olursanız çok sevinirim ve beğen tuşuna basarsınız ama lütfen üşenmeyin. Şimdi hemen televizyondan yapabilirsiniz ya da elinize telefonunuzu alıp YouTube uygulamasında Orçun Dalarslan diye aratıp hemen abone olabilirsiniz. İnsan erteleyince unutabiliyor çünkü kanalımda Yunanistan'dan başka videolar da var. Mikonos'tan var, Atina'dan var, Halki'den var ve daha niceleri de gelecek. Desteğiniz için teşekkür ederim. Gittiğimiz bu aşırı güzel plajda işletme yok. O yüzden önce şöyle bir kendimize suya da bira almamız lazım. Böyle bir taverna gördük. Buradan alacağız. Şimdi biranın yanına börek de söyledik. Müziği de duyunca beklerken bir oynamayalım mı? Oh, yandan. Seyşeller plajına gitmek için önce arabayı yol kenarına park ediyoruz. Onun için bir alan var. Sonra da böyle bol taşlı patika bir yoldan bir 5-6 dakika hatta 10 dakika mıydı tam hatırlamıyorum. Yürümek gerekiyor ama buna kesinlikle değiyor. Göreceksiniz. Saat 5'i geçti. Güneşin artık dağların arkasına geçtiği ana denk geldik ama böyle bile güzel. Ama asıl plaj diğer tarafta, göstereceğim. Bu saatte bile güzel ama bizim buraya sabah saatlerinde gelmemiz gerekiyor bence. Su biraz bulanmış gibi ve güneşin açısından dolayı o pırıl pırıllığı o kadar belli olmuyor. Şimdi yolun başlarında kolay vesaire dedik. Sonları nasıldı Gülce? Çok fenaydı. Bayağı tırmanışlı. Kendimizi keçi zannettik ara. Hatta yanlış bir şeye girmişiz yola. Dimdik bir yer. Dedim ben Gülce'ye burası kesin dedim. Biz
Dağcı mıyız? Ne yapıyoruz biz ya şu anda? Ama değilmiş orası. Sonra gerçekten inmesi daha zor oldu. O anları çekemedim. Neyse şimdi böyle güneş yok, keyif yapacağız ama yerel bir İkarya birası da aldık. Bugün keyif yapalım. Yarın sabah olmadı sonraki sabah mutlaka Kesin. yine gelelim. Erken gelelim. Aynen. Arkadaşlar orman yollarından geçerek gidiyoruz. O kadar güzel kokular var ki tarif edemiyorum onu. Bir yandan da her yerde keçiler var ve şu evin manzarasını göstereceğim size. Belli oluyor mu bilmiyorum. Arkası full deniz manzarası. Şurada aşırı güzel bir ağaç var ve şu tarafta yine ayrı bir deniz manzarası ve dağ ile orman manzarası. Gülce, sence bu da uzun yaşamın sırlarından biri olabilir mi? Böyle bir yerlerde yaşam. Temiz havası, Değil mi? huzurlu, çok sakin, stresten uzak. Bunların hepsi zaten uzun yaşamın sırrı olduğu için kesinlikle katkısı vardır bence. Değil mi? Geçtiğimiz her yerde o kadar güzel böyle evler, manzaralar. Hep de güzel yerlere kondurmuşlar evleri gerçekten yani. Telaş yok, acele yok, kaos yok. Çok İnanılmaz güzel. güzel bir ortam. Bugün de yemek için bu taverneye geldik. Çünkü buranın önünden geçiyorduk bugün. Böyle hoşumuza gitti dekorasyonu. O yüzden gelelim dedik. İnşallah yemekleri de güzeldir. Evden herhalde 3-4 dakikada mı yürüdük? 5 dakikada mı değil mi? Bayağı da yakın. Deniz manzaramız da var ama tabii görünmüyor. Şimdi neler sipariş verdiğimizi Gülce söyleyecek. Biz deniz mahsullerinden gitmek istedik çok sevdiğimiz için ikimiz de. Kalamarımızı söyledik, karides söyledik. Buranın yerel bir peyniri varmış, Kitura ismi. Uzomuzu söyledik, bu da yerel, yine ev yapımı. Her zaman söylediğimiz dakos salatamızı söyledik. Ve porsiyonlar çok bayağı bol geldi bu arada. Bizim alışık olmadığımız Türkiye'de. O yüzden gözümüz de doydu. Şimdi karnımız da doyacak inşallah. Şimdi bu karides saganaki dedikleri içinde işte peynir, domates sosu falan var. Çok güzel oluyor. Bunlar jumbo karidesi yapmış. Daha küçük karideste de oluyor. Kalamara da bakalım. Bizdeki gibi böyle halka halka değil. Direkt bacağından yapıyorlar. Hemen şunu sıkalım limonumuzu da. Haydi bismillah diyelim. Bakalım nasıl? Belki güzeldir ama ben bu tarz kalamarı böyle sevmiyorum. Türkiye'deki şekliyle seviyorum. Gülce muhtemelen beğenir. O tercih ediyor diye söyledik. Bakalım şimdi de karidesin. Bu çok iyi. Gerçekten çok güzel. Ve dakos salatasının da tadına bakacağım. Şimdi bunu da dakos salatası en sevdiğim salata. Ama her mekanda, her adada farklı şekilde yapıyorlar. Bu da başarılı. Bunun özünde de gördüğünüz ekmek var. Üstüne peynir, domates, ekmek dediğim peksimet. Güzel bir şey. Sen nereye geldin? Buradan güle güle diyoruz, oradan geliyor. Dahil olacak illa. Günaydın arkadaşlar. Sabah erkenden kalktık ve Christos köyüne geldik. Bu köye Nikos'un babasının evine gideceğiz. Bize evini gösterecek, buradaki yaşantısını gösterecek. Göreceğiz bakalım nasıl yaşıyorlarmış ve uzun yaşamın sırları neymiş ondan da dinleyeceğiz bir de. Eve geldik. Şimdi gelir gelmez sağ olsunlar bize böyle börek ikram ettiler. Yine çok güzel. Böyle bir aile ortamı. Şimdi burada gerçekten uzun yaşamak mümkün olur bence. Böyle huzurlu yerlerde. Bizim köylerimize de böyle gerçi yani. Birçok köy gidince ama bizde ülkenin genelinde stres olduğu için bilmiyorum. Burada muhtemelen stressiz bir hayat var. Birazdan zaten konuşacağız. Bize anlatır. Nasıl, sen beğendin mi Gülce? Çok beğendim. Değil mi? Huzurlu, huzur akıyor. Evet, bir de çok geniş bir alan. Değil mi? Çiçekler vesaire. Theodosis'le buraları gezeceğiz. Bir yandan sorular soracağım. I have a question. They say people live long here. Is that true? Many people die after 100. Really? How old is the oldest person you know? 114. Oh. Do you believe new generation will live as long? I mean, everything is food, everything is different. You told me when you were a kid, you were walking to the school, right? Yeah, And how long did it take you? sometimes 12 hours.
That's because- one of the things that makes you healthy. Walking and spending time in the forest. Yeah. No? Yeah. How old are you? After 1 year, that's gonna be 8. 80. Your skin is very young. Like maybe it's because of the food and no stress. I still work I don't stop. That's what keeps you young and dynamic. People, when they stop working, they get old quickly. I know, but I'm work. I Yeah. still work. Biz çocukken bu yaprak İzmir'de öyle oluyordu. Bunların üstünde tırtılları koyup hatta satıyorlardı sanki. Değil mi Gülce? Okul hala var mı o? Tam bir doğal ortam. What are these? Eggplant, Ha, patlıcan, peppers, biber. tomatoes. So these are all organic, nothing from outside. No. Kabak da Cucumber. varmış. So you have everything in your garden. Yeah. You don't need to go to grocery store. Do you have karpuzi? No, I make sometimes, but Not big one. not big. Yeah, but Peponi? pepperoni, yes, but then I don't have now. String beans, Fasulye. fasulye, yeah, fasulye. Is that how you call in Greek? Yeah, As well? fasulye. Fasulye. Yeah. İkarya ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Osmanlı'nın burada hakimiyet kurduğu dönemde yani 1500, 1600, 1700'lü yıllarda korsancılık da yaygın olduğu için bu adadan limanı kaldırmış yerli halk. O yüzden bütün besinlerin işte kirazdır, fasulyedir, domates, salatalık hepsini kendileri yetiştirmiş. Bu yüzden belki de hani bu geleneği yüzyıllarca devam ettirmişler. Kendi şaraplarını da yapıyorlar vesaire. Sağlıklı olmalarının sebeplerinden biri bu olabilir. What is this? The name is patitiri. Patitiri. Yeah, For wine making. for why make it. You put the grapes And start and you to step on them. make exercise too. Ah, it's also definitely like böyle üstüne basınca bu da bir spor gibi oluyor. The only juice of grape. No chemicals, nothing. That's why they say like wine in Icaria is healthy. Yes. Everybody is drinking 1 or 2 glasses every day because it's very organic and this has been for centuries like this. No, I forgot. Like? Before I put in for 5 days for the sun. Sun-dry. Sunrise. Dry a little bit. Before the water. stepping. Before. Then Okay. I put inside to make it. Okay. Şimdi evin içine bakacağız. Eski how old is this house? Maybe from 1910. 1910. Oh, this is such a The whole nice house. house from here to here. The whole house. This part is old? Yeah. There's no grave. Ah, okay. For grape. Yeah. Wine making. Bakın şununla yapıyorlarmış böyle. Şimdi eski fotoğraflara bakıyoruz. Bakın şu sağdaki dedesiymiş. Eski fotoğraflarda papazı saymazsak bizim Türk insana ne kadar benziyor. Kıyafetler vesaire. Şalvar. We have similar dresses in Turkey. Yeah. Yes, definitely. Evin bu kısımlarına da bakalım. Böyle çok ferah duruyor gerçekten. Ama mobilyalar böyle eski tip mobilyalar. Bu da yatak odası. Hep eski mobilyalar var bakın böyle. Şimdi bahçeyi gezmeye devam ediyoruz. Burada anason var. Uzo yapımında kullanılan. Kokusu acayip geliyor. Bu adada uzodan daha çok şarap içiliyor arkadaşlar. Bu eski su kuyusuymuş. 1960'lara kadar içme sularını buradan alıyorlarmış. Hemen içine de bakalım. Oo, bayağı derin. Ucu dibi görünmüyor. Ha, görünüyor. Gördüm şimdi. Şu anda bunu sadece bahçeyi sulamak için kullanıyorlarmış. Bakın burada böyle yine birçok ürün yetişiyor. Tamamen sağlıklı bir yaşam için gereken her şey var. Bakın burada bir de böyle bir bitki var. Türkçesini ben bilmiyordum. Horoz ibriği diyormuş. What was the name in Greek? Ha, şurada daha büyüğü var. Vilita. Burada birçok yemekte bu kullanılıyormuş. Bizde kullanılıyor mu bilmiyorum. Bilenler varsa yazabilir. Armut ağacı, onlar ahladi diyor. 100 yaşındaymış. Bakar mısınız? Hala meyve veriyor. Gülce, burada vakit geçirdik. Sanki ömrüm 5 yıl daha uzamış gibi oluyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. Cepte. Şimdi tavukları falan görecekmişiz. O da doğal. Belki 3-5 yılda... Armut. Is this from the old tree or bu 100 yıllık ağaçtan gelen? O çok güzel. It's ready. This is what I like most. I don't like when it's soft. Yani insan 100 yaşına kadar yaşar tabii böyle. Değil mi yani? Baksana ya. Şu ortam bak. Sağ olsunlar bak, bir de bizi ne kadar güzel ağırladılar böyle. Misafirperverler. Elma da mı yesek, istesek ayıp olur mu? Diyor ki bir sonraki geldiğinizde size burada keçi çevirme yaparım diyor Şiş'te. Ve sağ olsun dedi ki kışın gelirseniz burada kalabilirsiniz dedi. Gelelim valla. Şu elma, şimdi tadına bakacağım, olmamış dedi ama tipine bakar mısınız? Minicik, çok güzel.
Eksi şu an olmamış ama yine de güzel. Şimdi Theodosis bize tavuklardan yumurta aldı. Bunlar da tamamen organik. Bakın. Şimdi tavuklar şu tarafta. Çocuklar için de ne kadar güzel bir ortam burası. Burada büyüyorlar. Bakın burada gördüm ama benden korkup kaçıyorlar. Kaçmayın. Burada şu anda 45-50 tane tavuğu varmış. Eskiden 100 tane vardı diyor. Yaz aylarında toplam 15-20 yumurta veriyorlarmış. Kış aylarında ise hemen hemen hepsi günde bir tane yumurta veriyormuş. Böyle bu bilgileri de paylaşayım dedim sizinle. Ya gerçekten çok keyif aldım yani. Çok güzel bir deneyim oldu. Sen oradayken bir söz söylemiştin. Ben şunu hissettim. Asıl yaşamak bu bence. Değil mi? İnsan için. Doğada. Doğayla iç içe. Evet. Her canlı türü için aslında. Bizim doğamıza da uyan yaşam şekli bence bu. Yani çocuklar mesela küçücük. Nasıl mutlu görünüyorlar değil mi? Evet, doğanın içindeler. Hiç ellerinde mesela bilgisayar, tablet hiçbir şey yok. Ama çocuklar eminim her yerde öyle. Muhakkak ellerini alıyorlardır. Yani- ama burada değil en azından. Daha az Mesela bizim çocuklara şey gibi göre. yaşamıyorlar. Son teknoloji cihazlarla donatılmış Evet. böyle akıllı evlerde yaşamak zenginlik değil bence bir çocuk için. Bir de Bu şekilde yaşamak. şey büyük de bir zenginlik. misafirperverlikleri de aynı bizim Anadolu insanın Evet, çok misafirperverliği gibi değil mi? Ne kadar Gelin güzel kızın ağırladılar. kışında gelin. O kadar tatlılardı ki. Şarap verdi, İçten 6 verdi. tane yumurta verdi bize. Bunları sabah kahvaltıda yiyin dedi. Kar yağıyor dedi, gelin kar. Evet, kışın karı da yağıyormuş ve 15-20 santim oluyormuş. Ona çok şaşırdım. Gelelim bence kışında. Çok isterim. Değil mi? Bayıldım buraya. Ben de. Şimdi benzin almaya geldik. Litresi 2 euro 5 cent. Diğer benzinliklerde sanki daha ucuzdu ama benzinimiz bitmek üzere. O yüzden aldık. Yunanistan'da da bizim gibi pompacılar var. Onlar dolduruyor Avrupa'nın geri kalanının aksine. Seyşeller plajına giderken bu sefer böyle yolda alalım dedik. Dağ köylerinden birinde şöyle bir taverne bulduk. Buradan artık su mu alırız, bira mı alırız, ne alırız bakacağız. 2 su aldık, bir bira aldık, bir soda aldık, bir limonata gibi bir şey. Hepsi sadece 7,5 euro tuttu. Şimdi plaja inerken size İkarya'ya nasıl gelindiğini de anlatayım. Biz buraya Samos üzerinden geldik. Seferihisar'dan Samos'a geçtik. Samos'tan da ayrı bir feribotla buraya geldik. Seferihisar Samos feribotu gidiş dönüş 55 euro. Tek yön 30 euro. Ve sadece 1 saat sürüyor yol. Samos'tan buraya feribotta arkadaşlar 1,5 saat yol ama 6,5 euro sadece ücret. Yani arada inanılmaz bir fark var. Bizim gerçekten her şeyde olduğu gibi feribot ücretlerimiz de maalesef çok fahiş. Neden böyle bilmiyorum. Yani gerçekten üzülüyorum bu duruma. Sürekli böyle şikayet ediyor gibi görünüyorum ama biz bunu hak etmiyoruz Türk halkı olarak. O yüzden böyle sürekli bunları dile getiriyorum. Getirmeye de devam edeceğim. Kim ne derse desin, eleştirenler oluyor. Neyse, bir diğer seçenek de Atina üzerinden aktarmalı uçmak buraya. İkarya'da havaalanında var ama uçak biletlerinin fiyatlarını bilmiyorum. Siz bakıp kontrol edebilirsiniz. Bunlarla ilgili daha detaylı açıklamaları videonun altına yazacağım. Muhakkak gelmeden önce okuyun derim. Bu arada bakın, bu patikalardan yürürken kaybolmamanız için böyle kırmızı ya da beyaz oklarla yolu da tarif etmişler. Tabii vize konusundan da bahsetmem lazım. Yunanistan Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla buraya gelirken Schengen vizemizin olması gerekiyor. Ama eğer yeşil pasaportunuz varsa ya da Avrupa'da oturum izniniz, Schengen vizesi almanıza gerek yok ve maalesef kapıda vize bu adada geçerli değil. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Gerçekten inanılmaz ve tekrar geldiğimize kesinlikle değdi. Şu tarafta da minik bir koy daha var.
2,5 saattir falan bu plajdayız. Buraya muhtemelen şu arkadaki kayalık şekillerinden ve turkuaz renginden dolayı Seyşeller plajı demişler ama ben Seyşeller'e de gittim. Burası Seyşeller'deki plajlardan kat kat daha keyifli arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Neden diye soracak olursanız şimdi Seyşeller'de plajlar evet göze çok hitap ediyor ama suyu sıcak. Burada ise su serin. Seyşeller'de böyle denizin içinde çok güzel canlılar var vesaire, izlemek keyifli oluyor. Ama deniz keyfini azaltan bir şey. Deniz keyfi istiyorsak eğer Ege'nin yerini hiçbir şey tutmuyor. Bakar mısınız şu suyun pırıl pırıllığına? Elimi böyle soktuğumda sanki suyun üstünde gibi duruyor içindeyken de. İnanılmaz güzel bir su. Dün Evlilos'tayken bu binayı çok beğenmiştik. Hatta tabelasını çekmiştim. Neyse Suvlaki olduğunu fark ettik buranın ve bugün kendi köyümüze gitmeden burada bir Suvlaki yiyelim dedik. Ama Gülce telefonda birilerine kıkırıyor. Kimle konuşuyorsun? Şamil'le mi? Selam söyle. Bilmeyenler için tavuk suvlaki dediğimiz tavuk şiş oluyor. Böyle pita ekmeğinde içinde patates, domates, soğan oluyor. Ve normalde caciki sos oluyor ama bunda böyle kırmızımsı bir sos koymuşlar. Bilmiyorum nasıl. İnşallah güzeldir. Bunun ücreti 3,5 euro. Bir de büyük bira söyledik. Onun ücreti de 3,5 euro. Gülce ilk defa denedi az önce. Nasıl buldun? Sosu değişik geldi. Caciki sosu olsa bence çok daha güzel oluyor. Ama bu sos da fena değil gibi. Yani ben beğendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Koştura koştura akşam yemeği için buraya geldik. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar bakar mısınız? Saatler ilerledikçe renkler daha da güzelleşti. Gülce nasıl, beğendin burayı? Evet. Ama bir eksi yönü, biz tam gün batımında geldik diye herhalde servis çok yavaş. Neyse genel olarak aynı şeyleri söyledik. Fiyatlar benzer. Bir de beyaz şarap buradan lokal, onu söyledik. Başka bir konuyu anlatacağım. Bakın burada böyle siparişinizi verir vermez Yunanistan'daki neredeyse bütün restoranlarda, tavernalarda da böyle bir bardak getiriyorlar. Bunun içinde adisyon var. Ne ödeyeceğinizi hepsini biliyorsunuz, yazmışlar. Hatta bazı yerler direkt fişi de getiriyorlar. Sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Türkiye'de ise balıkçılarda böyle bu sene sabit bir şey belirlemişler. Menüde olmuyor. Genelde böyle çok da yeseniz, az da yeseniz 3000 TL falan yazıyorlar. Çok yerseniz daha fazla. Bu farkı anlatmak istedim. Yunan adalarında yaz boyunca panayırı dedikleri panayırlar düzenleniyor farklı tarihlerde. Bu panayırlarda sabahlara kadar halay çekiyorlar. Bizim halaylara da çok benziyor. Şansımıza burada İkarya'da da panayır varmış bu gece ama o kadar geç başlıyorlar ki gece 1'de 2'de gelmeye başlıyor insanlar. Biz de gidelim dedik ama uykumuz da var. Yol üstünde de şöyle şirin bir kafe görünce dedik bir kahve molası verelim. Siz de eğer gelecek olursanız mutlaka panayır var mı bu tarihlerde diye sorun. Çok eğlenceli oluyor. Panayır Aretusa köyünde. Biz de arabayı 700-800 metre aşağıya bıraktık. Çok kalabalıktı çünkü. Oradan beri yürüyoruz. Bakın böyle bir ambiyans ortam var. Herkes içkilerini almış, yemeklerini almış. Halaylar ne tarafta ona bakacağız. Müzik galiba şu an mola verdi. Turist yok denecek kadar az. Neredeyse tamamı yerli halk. Turistler zaten bu saatte uyumuş oluyor. Σου πικρό το πήρα με το χωρικά και άδικα σε το δώσ' του να φρυνήσει Ίσα με την προεσπέρα
Şimdi çıktık panayırdan. İlk panayırındı senin. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim, çok eğlendim. Herkes çok eğlenceliydi, çok mutlular bir de böyle. Değil mi? Keyifli, aynen. Ama çok kalabalık. Ay evet. Terledim yemin ederim dans ederken. Masalara çıktın ya. Yani, görmedim değil. Evet. Sağ olsun bir de oradaki ablalar bize şarap falan ikram etti. Güzeldi, keyifliydi ama çok uykumuz var. Bizden bu kadar. Onlar sabah 6-7'ye kadar devam edecek. Şu an saat 3'e geliyor galiba değil mi? Bize bu kadar yeter. İyi geceler. Kalinihta. Kalinihta. Günaydın arkadaşlar. Bugün artık İkarya'da son günümüz. Kahvaltımızı da Teodosis amcanın verdiği organik köy yumurtalarıyla burada yapalım dedik. Şimdi nelerimiz var size göstereceğim. Evin alt katındaki pastaneden peynirli börek. Bakın yanında bugaça tatlı oluyor ve 2 kahve 2 kişiye yetecek kadar totali 9,5 euro tuttu. Sen tattın şimdi, nasıl? Tadı çok güzel, çıtır çıtır. Çok yağlı da değil, insanı rahatsız da etmiyor. Ben biliyorsun glutensiz. Aynen. Burada Ama bak dayanamıyorum. peynir fışkırmıyor mu Evet. içinden ya? Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bunun adı Kulurakya Kanelas'tı galiba. Böyle tarçınlı kurabiye ev sahibimiz hediye etmişti. Biz dün kendimize şu yumurtaları satın almıştık marketten. Bakın bunlar çok güzel soyuldu. Bunlar da taze yumurtalar. Soyması zor oldu. Aradaki farkı böyle anlayabiliyoruz. Biz bu arada sporcuyuz. O yüzden bu kadar çok yumurta yiyoruz. Merak ettim lezzeti nasıl? İzmir'e dönmeden önce son bir kez daha plaja gelelim dedik. Burası da bizim köye 5 dakika uzaklıktaki Mesakti plajı. Buranın bir işletmesi de var ve bizim Alaçatı gibi, Ilıca gibi beyaz kum ve turkuaz deniz. Sanırım git derinleşmiyor burası da. Göreceğiz bakalım. Bakın bu plajda isterseniz böyle havlunuzu serip kendi şemsiyenizi açabilirsiniz. İsterseniz de şu taraftaki şezlonglara oturabilirsiniz. Şezlong kiralayıp ve suyun rengi gerçekten efsane. Bakar mısınız? Pırıl pırıl. Girmek için can atıyorum şu suya. Gülce, şimdi buradaki 4. günümüz İkarya'da. İşte şaraplarından içtik, muhabbet ettik, bilgiler aldık, atıyorum dans ettik, halay çektik. Sence ömrümüz İkaryalılar gibi uzamış mıdır? 130 yaş hedefimize ulaşmamıza ne kadar yaklaştık? Bence bayağı yaklaştık yani. Bu hedefimiz doğrultusunda bayağı bir yol aldık. Sence bunlardan en çok hangisi ömrümüzü uzattı? Bence bu doğal yaşam içinde geçirdiğimiz vakit bir köydeki. Yani o bana inanılmaz bir sakinlik getirdi. Bence en önemli şey Ya bu. benim ömrümü Doğal. bence ne uzatıyor biliyor musun? Şu turkuaz plajlar en çok bence. Ben yine Ben bu arada ormancı, sen- evet arkadaşlar, ben diğer videolarımda da söylemiştim. Böyle 3-4 gün deniz tatillerinde hiç duş almıyorum. Tuzlu geziyorum. Teşvik etmeye çalışıyorum. Gülce'yi de zorla duş alma diye. Ben denedim. Ve gerçekten cilde de iyi geliyor ve her girdiğimiz plajın, denizin ayrı bir mineral, tuz seviyesi vesaire var. Böyle kaplıcalar gibi şifalı bunlar. Bence bir 4 günde 15 yıl en az uzadı ömrümüz. Tabii. Sen ne diyorsun? İkarya çayından içtik. Kaç yıl Doğal uzadı? yumurtalarından yedik. Ya bir 12 yıl minimum 12 bence mi? var yani. Ortasını Yol bulalım. Ben 15 dedim. 13-14 yıl kattık. Siz de uzun ömür için buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Şurada küçük plaj alanında ne güzelmiş. Çekip size de göstereceğim. Tam karşımda. Arkadaşlar maalesef bir seyahatin daha sonuna geldik. İnşallah keyif almışsınızdır İkarya'dan. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olabilirseniz çok sevinirim. Bir de bir temennimi söylemek istiyorum. İnşallah bir gün bizim ülkemizde yine eski huzurlu günlerine kavuşur. Turizm bölgelerimizde turizmi yandaşlar ya da mafyatik kişiler yerine oraların yerli halkı yapmaya başlar. Aile işletmeleri çoğalır ve biz de tekrardan ülke
ülkemizde keyifli tatiller yapabiliriz. Çünkü bizim ülkemiz bence gerçekten dünyanın en güzel ülkesi ama yanlış kişiler bence yönetiyor ülkemizi. İnşallah bu durum düzelir. Allah'tan temennim bu yönde.